Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili dostlar, hoş geldiniz. Beraber okuyalım da 25. söze devam edeceğiz. Kur'an'ın üslup ve icazındaki camiiyetle alakalı 5 ışık vardı. 5. ışıktayız. Üslup ve icazındaki camiiyet demek, Kur'an'ın ayetleri çok veciz, yani az sözde çok şey anlatıyor. Çok meseleyi kendinde topluyor, açıklıyor. Camiyet bu demek. Cami oradan geliyor. Cami toplayan demek. Yani Müslümanları bir araya getiren, müminleri kendinde toplayan cami. Cami bir varlık da çok şey. Mesela insan çok cami bir varlıktır. Neden? Çünkü bütün kainat onda toplanmıştır. Ve tezumu enneke cirmun sagirun ve fike inteva el alemul ekber demiş Hazreti Ali Efendimiz. İnsanın camiyetini böyle ifade etmiş. Sen kendini küçük bir cirm sanıyorsun ama küçük bir şey zannediyorsun. Halbuki bütün bu alemler sende toplanmıştır. Sende bir araya getirilmiştir. Evet, insan böyle. Nasıl ki bazı mesela vecize de oradan geliyor. Vecize demek icaz, veciz oluş. Kitaplık söz deriz ya, yani bir söz ama kitaplık bir söz. Yani kitap bir kitap kadar mana onda toplanmış. İşte Kur'an'daki ilahi sözler, ayetler böyle. Bunların farklı farklı ışıkları 5 ışık halinde ifade edilmişti. Mesela dün neyi okuduk? Fetemennevül mevt. Ölümü isteyin diyor. Eğer gerçekten Allah dostuysanız ölümü isteyin diyor. İşte hırsı hayat, mevti memat. İçimizde herkesin, her insanın içinde bulunabilecek bir Yahudilik özelliği. Hayata hırslı ve ölüm korkusuyla yaşama meselesi. İşte Firavun'un vezirine bana bir kule yap demesindeki o kulede, yani kelimelerdeki camiyet olarak kulenin ne manalara geldiği, bugünkü insana ne gibi mesajlar verdiğiyle alakalı açıklamaları okumuştuk. Bütün bunların bir özeti gibi 5. ışık. Şimdi onu okuyalım. Bir sayfadan 5-6 satır daha fazla bir bölüm bugünkü dersimizin konusu olacak. Bismillahirrahmanirrahim. 5. ışık Kur'an'ın makasıt ve mesail, maani ve esalip ve letaif ve mehasin cihetiyle camiiyeti harikasıdır. Bir defa makasıt, yani maksatları kendinde toplaması, mesail çok meseleleri bir araya getirmesi, maani çok manalar ifade etmesi ve esalip üslupların, değişik üslupların toplandığı bir kitap olması ve letaif ve mehasin çok güzelliklerin kendinde toplandığı bir kitap olması dolayısıyla camiyeti harikasıdır. Evet, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın surelerine ve ayetlerine ve hususan surelerin fatihalarına, surelerin başlarına, giriş ayetlerine, ayetlerin de mebde ve maktalarına, başlangıç ve bitiş noktalarına dikkat edilse görünüyor ki belagatların bütün envaını, belagat çok geçti bu 25. sözde, belagat yerinde konuşmak demektir. Yerinde, sözü yerinde, tam yerinde, hani taşı gediğine koymak deriz ya, yerinde ve etkili söylemek, belagat. Belagatların bütün envaını, bütün ne kadar çeşidi varsa hepsini Fezail-i Kelamiye'nin, böyle bir sözdeki üstünlüklerin, faziletli sözlerin bütün aksamını, bütün kısımlarını, ulvi üslupların
bütün esnafını, mehasine ahlakiyenin, ahlaki güzelliğin bütün efradını, ulûm-u kevniyenin, kainatla ilgili ilimlerin, yani müsbet fenlerin, fizik, kimya, biyoloji gibi kevni ilimlerin bütün fezlekelerini, yani onların da özünü, özetini, marif-i ilahiyenin, Allah'ı tanımanın, Allah'a ait bilgilerin bütün fihristelerini, hayat-ı şahsiye ve içtimai beşeriyenin bütün nafi düsturlarını, bir insanın şahsi hayatının ve toplumsal hayatının bütün faydalı prensiplerini ve hikmet-i âliye-i kainatın bütün nurani kanunlarını cem etmekle, kainatın âli hikmetinin, yani bu da işte felsefe oluyor bir noktada, kainattaki yüce, yani kainatın yaratılışının yüce maksatları, yüce gayeleri, değil mi? Her insanın bilmesi, merak ettiği, öğrenmesi gereken böyle bir konunun bütün nurani kanunlarını cem etmiş Kur'an. Kendinde toplamış. Cem etmekle beraber hiçbir müşevveşiyet eseri görünmüyor. Yani hiçbir karışıklık içinde müşevveşiyet görünmüyor. El-Hak o kadar ecnas-ı muhtelifeyi bir yerde toplayıp, işte burada sıralanan bütün muhtelif, çok çeşitli konuları bir yerde toplayıp bir münakaşa, bir karışık çıkmamak, kahhar bir nizam-ı icazinin işi olabilir. Kahhar bir nizam-ı icazinin işi olabilir. Yani kainatta da böyle, değil mi? Akıl almaz, akıllara durgunluk veren bir nizam var. Atomların, atom içindeki parçacıkların düzeninden galaktik düzeydeki düzene kadar, değil mi? Nasıl muazzam bir düzen. Aynı şekilde Kur'an aleminde, Kur'an kainatında da var bu düzen. Kahhar bir düzen. Zaten Kur'an kainat arasında doğrudan böyle bir ilişki var. Adeta kainat kudret kalemiyle yazılmış bir kitap. Kur'an ise Cenab-ı Hakk'ın kelam ve irade sıfatından gelmiş bir kitap. Ama bu iki kitap birbirini anlatan, birbirini açan, birbirini daha iyi anlamaya yardım eden bir yaratıcının iki kitabı. El-Hak, gerçekten de bütün bu camiyet içinde şu intizam ile beraber geçmiş 24 adet sözlerde izah ve ispat edildiği gibi cehli mürekkebin menşei olan adiyat perdelerini keskin beyanatıyla yırtmak, evet, adet perdeleri altında gizli olan harikuladeleri çıkarıp göstermek ve dalaletin menbaı olan tabiat tağutunu bürhanın elmas kılıncıyla parçalamak ve gaflet uykusunun kalın perdelerini, kalın tabakalarını rahat misal sayhalarıyla dağıtmak ve felsefe-i beşeriyeyi ve hikmet-i insaniyeyi aciz bırakan kainatın tılsım-ı muğlakını ve hilkat-ı alemin muamma-i acibanesini fetih ve keşfetmek. Elbette hakikat bin ve gayb aşina ve hidayet bahş ve hak nüma olan Kur'an gibi bir mucizekarın harikulade işleridir. Burada camiyetle beraber 5 Kur'an'a ait 5 özellik daha söylendi. Her bir cümlenin sonunda 3 nokta var. Nokta nokta diye. Bunları biraz açalım inşallah. Önce ne diyor? Birinci olarak cehli mürekkebin menşei olan adiyat perdelerini keskin beyanatıyla yırtmak. Adiyat perdelerini
beyanatıyla yırtmak. İkincisi de onun devamı, adet perdeleri altında gizli olan harikuladeleri çıkarıp göstermek. Şimdi adiyat demek yani sıradan işler, devamlı olan işler. Ülfet alışkanlık demek. Yani bunlara alıştığımız için çevremizde bunları göre işte sıradan, basit görmeye başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim keskin beyanatıyla o ülfet perdesini, ki cehli mürekkebin menşei diyor bu. Cehli mürekkep ne demek? Yani cahillik ama mürekkep. Yani birikmiş bir cahillik, kat kat cahillik anlamına geliyor. Yani bilmiyor ama bilmediğini de bilmiyor. Değil mi? Bir cahillik var, tamam ben cahilim der, yani ben bilmiyorum bu mesele hakkında, bilgim yok. Cehaletini itiraf eder. Bu cahillik. Mürekkep cahillikse bilmediği halde kendini bilir zanneder. Biliyorum der, ben bu bildiğim şeyler, zaten bilinen şeyler işte. Dünya nasıl dönüyor? Kardeşim dünya nasıl dönüyor? Güneş nasıl doğuyor? Yağmur nasıl yağıyor? Bunlar artık bildiğimiz şeyler. Yani bilimin açıkladığı şeyler bak. Bunları biliyorum sanıyor. Biliyorum sanıyor. Çünkü sıradan görüyor ya, adiyat perdesi altında. Yani sıradan oldukları için belli kanunlara tabi olarak meydana geldikleri için bu hadiseler onca bilinir. Zaten bilim bunları açıkladı diyor. Bilim zaten her şeyi açıklayacak diyor gittikçe. Bu bilimsel cahillik. Yani neyi biliyorsun? Diyelim dünya dönüyor. Tamam biliyorum diyor. Neyi biliyorsun? Nasıl biliyorsun? Anlat bakalım. İşte güneşin diyor çekim kanunu var. Değil mi? Dünya boşlukta duruyor. Boşlukta dönüyor kendi etrafında. Güneş de dönüyor. Dolayısıyla kütle çekim kanunuyla dünya güneşin etrafında belli bir yörüngede hareket ediyor. Değil mi? Nedir kütle çekim kanunu? Değil mi? Sen bir topu bile böyle havada durduramıyorsun, boşlukta durduramıyorsun. Değil mi? Dünya, kocaman dünya, dağlarıyla, denizleriyle, değil mi? O kocaman okyanuslarıyla, güneşin etrafında, hem kendi etrafında, hem güneşin etrafında, hem güneşle beraber işte Vega yıldızı etrafında, Vega yıldızıyla beraber daha büyük bir sistem olarak galaksi içerisinde, galaksiyle galaksiler arasında nasıl dönüyor? Hep işte böyle, işte 4 çeşit kanun var. Bunları da sıralıyor filan. Kütle çekim kanunu, bir isim takıyor, dönüyor diyor. Ama bu bilinen bir şey diyor zaten ya. İşte bu değil mi? Cehli mürekkep. Yani bilmediği halde kendini bilir zannediyor. Değil mi? Kur'an-ı Kerim bunu nasıl yırtıyor? Bir de alışkanlık, alışmış ya bu, hep aynı oluyor. Yani güneş işte hep böyle, güneş, dünya aynı dönüyor, güneş aynı doğuyor, yağmur öyle yağıyor. Dolayısıyla devamlı olduğu için bunlar alışkanlık haline gelmiş. Dolayısıyla bunları sıradan, üzerinde düşünmeye değmeyen şeyler. Bak şimdi biz üzerinde düşündük. Ya bunlar büyük işler yani. Değil mi? Kütle çekim kanununu inkar etmiyoruz. Ama kütle çekim kanunu diyerek bu iş bilinmiş olmaz. Halledilmiş olmaz yani. Değil mi? Nedir kütle çekim kanunu? Nasıl olmuştur? Bu kanunu kim koymuştur? Bir kanun varsa kanun koyucusu yok mu? Değil mi? Bu kocaman kütleleri, ayın, güneşin, yıldızların, gezegenlerin arasındaki düzeni, bu kanunlarla bütün bunları zaptı rapt altına alan birisi yok mu? Değil mi? Bunları, yani işin arka planını gösteriyor Kur'an. Yani senin sıradan gördüğün, biliyorum diye böyle üzerinden geçtiğin, düşünmediğin bütün bunları
yaratan, bu düzeni koyan bir yaratıcı vardır diyor. Tekrar bak diyor, tekrar düşün diyor. Yani sadece devenin yaratıldığına bakmazlar mı diye en çok bildiklerini zannettikleri deveye dikkatlerini çekiyor, tamam. Ama sadece deve değil yani burada. اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Onlar da biliyoruz zannediyorlar ya, ne var işte bu deve, çöl gemisi, değil mi? Şöyledir, böyledir. Ama en çok biliyoruz dedikleri şeye bakın diyor. Farklı açılardan baktırıyor. Bakmazlar mı diyor. Halbuki akşama kadar deveye bakıyorlar yani. Bakmazlar mı nasıl yaratıldığına? Değil mi? Onu o çölün şartlarına uygun şekilde yaratmış. Yaratan, değil mi? Çölün şartlarıyla devenin yaratılışı arasında bir bütünlük var. Öyleyse çölü yaratanla deveyi yaratan aynıdır. Çölün dikenli bitkilerini yiyecek şekilde yarık bir dudak vermiş deveye. Çöldeki su sıkıntısına uygun su deposu yapmış, su hörgücü, değil mi? Hörgüçler vermiş ona. Uzun süre açlığa ve susuzluğa dayanıklı yaratmış onu. Çölde kum, devenin ayakları, tabanları geniş tabanlı. Yoksa mesela bir at gibi olsaydı, değil mi, o kumda hareket edemezdi. Kuma batardı, hızlı hareket edemezdi. Geniş tabanlı olarak yaratılmış. Böyle birçok özellik yani. Bir daha bakın diyor, bunları bir daha düşünün diyor. Yani bunları kim yapmış? Çöle uygun, çölün şartlarına uygun deveyi kim yaratmış diye ne yapıyor? O ülfet perdesini yırtıyor. Keskin beyanatıyla yırtıyor. Kulağını tutuyor insanın, böyle başını eğdiriyor. Bir daha bak diyor. Ya ben şöyle anlıyorum. Mesnevi'de de var diyelim. Çocuğunuza bir şey dersiniz. Oğlum git salondan gözlüğümü getir. Değil mi? Gözlüğü orada bıraktınız biliyorsunuz. Veya işte telefonumu bul getir. O da gider böyle bir bakar, şöyle üstünkörü bakar. Gelir der ki anne yok, baba yok, televizyon yok. Oğlum git bir daha bak. Değil mi? Gidip bir daha bakar. Siz biliyorsunuz ama dikkatli bakmadığı için ondan sonra göremez. Ne yaparsınız? Tutarsınız kulağından böyle çekersiniz. Bak gel gidelim bakalım var mıymış yok muymuş. Bıraktığınız yerde böyle başını eğersin. Oğlum bu ne? Gözlük işte. Değil mi? Böyle işte Kur'an baktıkları şeylere, bildikleri şeylere tekrar baktırıyor insanı. Görmediklerini gösteriyor. Değil mi? Farklı açılardan baktırıyor. İşte bu kat kat cehaletini, yani bilmediği halde biliyorum şeklinde zannetmesini önlüyor. Gerçeği ona bildiriyor. İşte bu Kur'an'ın bir özelliği. Evet, cehli mürekkebin menşei olan adiyat perdelerini keskin beyanatıyla yırtmak. Adet perdeleri altında gizli olan harikuladeleri çıkarıp göstermek. Değil mi? Senin o sıradan dediğin şeylerin hepsi mucize. Her şeyi mucize olarak gösteriyor yani. Harikuladeliliğini gösteriyor. Çünkü insanlar genelde böyle derin düşünmedikleri için, bu ülfet perdesine takıldıkları için, yani alışkanlıklarının hapsinde yaşadıkları için göremiyorlar. Göremiyorlar. Harikulade. Ya düşünmeyen zihinlerde, Alain diye bir adam var, bir düşünür. Düşünmeyen zihinlerde diyor çok nadir mucizeler
görünür diyor. Çok onlar için yani mucizeler inkar etmeseler bile mucizeyi çok nadir olarak mucize tanımları yaparlar. Mesela diyelim harika dedikleri şey, ilginç dedikleri şeyler değil mi? Mesela diyelim bir insan doğdu, 6 parmaklı doğdu. 5 parmak ya 5 parmağa alışmışlar. 6 parmak, bunu haber olur hemen ya. Çocuk 6 parmaklı doğdu. 6 parmaklı doğdu. Değil mi? Halbuki 5 parmaklı, her doğanın 5 parmaklı doğması ve parmaklarının böyle hemen hemen aynı olması, değil mi? Aynı fonksiyonları yerine getirecek şekilde yaratılması harika değil mi ya? Ama ona alıştıkları için onu harika görmüyor. Alışkanlığının dışındaki şeyi harika görüyor. İşte Kur'an aslında bu düşünmeyen zihinlerde diyor ya, düşünen bir zihin için ise diyor, her şey mucizedir. Düşünen bir zihin için her şey mucizedir. Yani 5 parmaklı doğmak da, değil mi? Gözlerinin aynı yerde olması da, zamanı gelince dişlerinin çıkması da, değil mi? Bütün vücut organlarının simetrik bir şekilde, değil mi? 2 eli mesela aynı uzunlukta, 2 gözü aynı büyüklükte, kaşları büyümesi de, tıkır tıkır işlemesi de hepsi harika ya. Her şeye hayret etmemiz lazım. Her şeye. Sadece bir iki şeye değil. İşte Kur'an talebelerini bu hale getiriyor. Her şeye hayret ettiriyor. İlk defa bakıyormuş gibi baktırıyor. Farklı açılardan baktırıyor. Ülfet perdesini keskin beyanatıyla yırtıp delip geçiyor. Evet. Yani bu gerçekten bilim, aslında bilim insanı hayret etmesi lazım ama günümüzdeki bilim insanın özelliği olan, gerçekten insanın hayvanlardan, diğer varlıklardan ayrılan, başlıca kendine özgü bir sıfatı olan hayret duygularını köreltiyor. Hayret duygularını köreltiyor. Yani hayret etmiyor artık yani. Tamam mı? Öğreniyor. İşte bu sonuç bu sebeple meydana geliyor. Tamam. Yağmur buluttan iniyor diyor. Yer çekimiyle düşüyor diyor. Dünya şöyle dönüyor diyor. Tamam, bu bilindi diyor, açıklandı. Daha üzerinde düşünmeye gerek yok. Öyle değil. Gerçek düşünür, yeniden düşünen, bugüne kadar üzerinde düşünülmüş şeylerin üzerinde asla yeterince düşünülmediğini düşünen, onları yeniden ele alan, tekrar tekrar üzerinde düşünen kişidir ki işte Kur'an bizi böyle gerçek düşünür haline getiriyor bu özellikleriyle. Yani bildiğimiz şeylerin de üzerinde bizi yeniden düşünmeye çağırarak, yeniden düşünmeye, yeniden bakmaya çağırarak. Değil mi? Ferci'l basara hel tera min futur diyor. Deveden sonra insanlar çölde ne var? Gökyüzü var yani. Gökyüzü, akşam olur, yıldızlar çıkar. Değil mi? Gündüz güneş doğar. Gökyüzü. Gökyüzünü büyük bir çadır olarak görüyorlar, tavan olarak. Ne diyor Kur'an? Efela yandurune ilel ibili keyfe hulikat dedikten sonra ve ile semai keyfe rufiat. Yine bakmıyor musunuz diyor. Sema nasıl yükseltilmiş üzerinizde? Değil mi? Bir şeyi kurarken bile, basit bir çadır bile bir direk koyuyorsunuz yani. Çadırın direği, direksiz çadır kurmuyorsunuz, kuramıyorsunuz. Gök çadırını üzerinizde direksiz kim kurdu? Kim durdurdu? Değil mi? Efelem yanzur ile semai fevkahum keyfe beneynaha ve zeyyennaha ve ma laha min furuc. Allahu lezi rafa'as semavati bi gayri amedin teravneha. Direksiz durmasına. Şimdi insanlar, değil mi? Mesela sanatkarlar, mimarlar işte yaptıkları binaların kubbe çapına dikkat ediyorlar. Mimar Sinan en son Selimiye'yi yapmış ustalık döneminde, işte 80 küsur yaşlarında kubbe çapı dünyada en geniş kubbe
çapı olarak önceki yaptıklarından da işte Ayasofya'yı o yapmamış ama onarımdan geçirmiş. İşte diğer Süleymaniye'nin diğer işte kubbe çapı en geniş olarak. Kubbe çapı, kubbe yüksekliği, değil mi? Ya bir de gök kubbeye bak ya. Kur'an diyor ki gök kubbeye bak diyor. Evet, sanatkarların sanatkarlığını takdir edelim. Etmemiz lazım tabii. Ama sun Allahillezî etkane külle şey. Bunu da unutmayalım. Değil mi? Allah'ın sanatı sapasağlam, en sağlam sanattır. Değil mi? Bizim lambalarımız Allah'ın gökyüzünde, değil mi? Yaktığı ışıklar yanında ne değer ifade eder? Bizim kubbelerimiz gök kubbenin yanında ne kadar kalır? Değil mi? Bizim uçaklarımız, gezegenler, yıldızlar Allah'ın havasında, Allah'ın uçakları yanında, değil mi? Kaç milyar senedir uçan, yakıtsız uçan bu uçaklara oranı nedir? Bunları da düşünelim işte. Düşünür budur. Büyük düşünen insan budur. Kur'an bizi böyle büyük düşündürüyor. Elhamdülillah. Yani biliyorum dedin mi, aslında daha üzerinde düşünülmeye gerek yok dedin mi, bu sefer hayret etmiyorsun. En temel özelliğin köreliyor. Hayret duyguların köreliyor. Değil mi? Öyle demiş, yani tam metnini hatırlamıyorum ama benim notlarımda var. Darwin işte en böyle diyor, mesela kelebekler, değil mi, o desenli kanatlarıyla, efendim işte şelaleler, böyle güzel dağ bağ manzaraları, en güzel manzaralar karşısında bile diyor bir şey hissetmiyorum ben diyor. İtiraf ediyor. Köreldi diyor yani. Hayret duygularım köreldi diyor. Değil mi? İnsanı böyle körelten bir bilim, gerçek bilim olabilir mi? Yeniden bakın diyor. İlk defa bakıyormuş gibi bakın diyor. Evet, bu Kur'an'ın çok ilginç bir özelliğidir sevgili dostlar. Adet perdeleri altında gizli olan harikuladeleri çıkarıp göstermek ve dalaletin menbaı olan tabiat tağutunu bürhanın elmas kılıncıyla parçalamak. Tabiat, tağut. Tağut ne? Sahte tanrı. Sahte tanrı. Tağut. Allahu veliyyüllezine amenu yukhricuhum minez zulümati ilen nur. Allah müminlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Vellezine keferu evliyahumut tağut yukhrijunhum minen nuri ile zulümat. Küfredenlerin, inkarcıların dostu da tağutlardır. Onları aydınlıktan karanlığa döndürürler. Tağut, sahte tanrı. Değil mi? Günümüz insanının sahte tanrılarından birisi bu. Tabiat, doğa. Değil mi? Doğa eseri, doğa kanunu, değil mi? Doğa harikası deyip doğayı Allah'ın sanatıyken, Allah'ın kanunuyken onu müessir kabul eden, tanrılaştıran naturalist, materyalist bilimin bakış açısı. Ne yapıyor Kur'an-ı Kerim? Bu tağutu, tabiat denen tağutu parçalıyor. Tabiat denen tağutu parçalıyor. Tabiat Risalesi özellikle bu konuda, değil mi? Kur'an'ın elmas kılıncının nasıl tabiat tağutunu parçaladığını gösteren harika bir risale. Dalaletin menbaı olan tabiat tağutunu bürhanın elmas kılıncıyla parçalamak ve gaflet uykusunun kalın tabakalarını rahat misal sayhalarıyla dağıtmak. Hani uyuyan bir insanı, değil mi, böyle bağırarak uyandırırsınız. Gaflet uykusu ne demek? Yani gaflet uykusu, gaflet huzurun zıttı.
Allah'ı dikkate almadan yaşamak. Allah'ı, yaratıcıyı dikkate almadan yaşayan uykuda, gaflet uykusunda yani. Huzur, Allah'la beraber, Allah'ın kendisini gördüğünü ve her şeye hükmettiğini düşünerek yaşamak, bunun zıttı Allah'ı unutmak, gaflet. İşte böyle gaflet uykusunda uyuyan insanları, hatta bu uyku derinleşmiş günümüzde onun kalın tabakalarını rahat misal, yani gök gürültüsü gibi sayhalarıyla dağıtıyor Kur'an. Ve felsefe-i beşeriyeyi ve hikmet-i insaniyeyi aciz bırakan, kainatın tılsım-ı muğlakını ve hilkat-i alemin muamma-i acibesini fetih ve keşfetmek. Aciz kalmışlar yani. Bu dünyanın için yaratılmış, bu evren için kurulmuş, bu kainat neden var edilmiş? Değil mi? Ontolojik felsefe dediğimiz, yani varoluşu açıklamaya çalışan felsefenin aciz kaldığı, açıklayamadığı bu varoluşun sırlarını Kur'an açıklamış. Çünkü varlığın sahibi açıklıyor. Kim bilir? Yapan bilir. Bilen konuşur. Biz yapmadık ki yani. Bütün bu kainatın planı, tasarımı bize ait değil ki. Biz nasıl bilelim? Ama yaratan bilir ve konuşur. İşte onun konuşması olan Kur'an'da bu mesele açıklanıyor. Elbette hakikat bin ve gayb aşina ve hidayet bahş ve haknuma olan Kur'an. Bak, Kur'an özelliklerini söylüyor. Bütün bunları yani keşfetmek, değil mi? Elbette hakikat bin, yani hakikati gören bir göz ve gayb aşina, görüneni değil görünmeyeni de bilen, ona aşina olan ve hidayet verme özelliği olan ve haknuma, yani hakikati anlatan Kur'an gibi bir mucizekarın harikulade işleridir bunlar. Evet, Kur'an'ın ayetlerine insaf ile dikkat edilse, görünüyor ki sair kitaplar gibi bir iki maksadı takip eden tedrici bir fikrin, yani zaman içinde oluşan bir düşüncenin silsilesine benzemiyor. Belki def'i ve ani bir tavrı var ve ilka olunuyor bir gidişatı var. İlka bir kaynaktan peygamberin kalbine yerleştirilmiş sözler bunlar sonucu çıkıyor. Ve beraber gelen her bir taifesi müstakil olarak uzak bir yerden ve gayet ciddi ve ehemmiyetli bir muhaberenin tek tek kısa kısa bir surette geldiğinin nişanı var. Evet, kainatın Halık'ından başka kim var ki bu derece kainat ve Hâlik-i kainatla ciddi alakadar bir muhabereyi yapabilsin? Hadsiz derece haddinden çıkıp Hâlik-i Zülcelal'i kendi keyfiyle söyleştirsin. Kainatı doğru olarak konuştursun. Evet, Kur'an'da kainat sani'inin pek ciddi ve hakiki ve ulvi ve hak olarak konuşması ve konuşturması görünüyor. Kur'an'da kainat sani'nin, kainat yaratıcısının pek ciddi ve hakiki ve ulvi ve hak olarak konuşması ve konuşturması görünüyor. Taklidi ima edecek hiçbir emare bulunmuyor. O söyler ve söylettirir. Yani bunu gördüğünüzde, hakikaten Kur'an okuduğunuzda, bir de anlayarak okuduğunuzda tam anlıyorsunuz. Daha önce de örnekler geçti. Değil mi? Ya ardu bla'i ve ya sema'u ekli'i. Ey arz suyunu yut, ey sema suyunu tut. Gökleri kudretimizle biz kurduk ve onu biz genişletiyoruz.
Yani kainatı yaratandan başka kim böyle söyleyebilir? Değil mi? Bir insanın böyle kainata dair söz söylemesi veya kainatı böyle konuşturması, değil mi? Saçmalık olur. Anlıyorsunuz ki kainatın sahibi, sultanı konuşuyor. Evet. Taklidi ima edecek hiçbir emare bulunmuyor. O söyler ve söylettirir. Farz-ı muhal olarak Müseylime gibi, Müseylime yani Peygamberimizin vefatından sonra çıkan yalancılardan, Müseylimetül Kezzab, yalancı peygamberlerden birisi. Yemame Savaşı'nda Vahşi onu öldürüyor. Vahşi insanların en hayırlısını öldürdüm diyor. Hazreti Hamza'yı şehit etmiş ya Uhud Savaşı'nda. Şimdi de en şerlisini diyor. Aynı mızrakla öldürdüm diyor. Rahatlıyor yani. O zamana kadar hep böyle Hamza'nın katili diye ona bakılırken Müseylime'yi öldürdükten sonra artık herkesin gözünde beraat ediyor bir noktada. O da biraz rahatlıyor. Vahşi, Hazreti Vahşi. Ya keşke onun kadar olabilsek. Farz-ı muhal olarak Müseylime gibi hadsiz derece haddinden çıkıp taklitkârane o izzet ve ceberut sahibi olan Hâlik-ül Celal'ini kendi fikriyle konuşturup ve kainatı onunla konuştursa elbette binler taklit emareleri ve binler sahtekarlık alametleri bulunacaktır. Yani öyle insanların gözünde maskara bir duruma düşmüş yani. Çünkü elbette binler taklit emareleri ve binler sahtekarlık alametleri bulunmuş sözlerinde. Çünkü en pest bir halinde en yüksek tavrı takınanların her haleti taklitçiliğini gösterir. İşte şu hakikati kasem ile ilan eden ve necmi izâ hevâ ma dalla sahibukum ve ma gavâ ve ma yantiku anil hevâ in huve illa vahyun yuhaya bak, dikkat et. Evet, yeminle söylüyor Cenab-ı Hak. Sizin diyor arkadaşınız sapıtmadı diyor. Yani yanlış yollara gitmedi. O ancak hevasından konuşmuyor. Kendisine vahyedileni söyler diyor. Bunlar da işte Kur'an'ın ancak Allah'ın kelamı olduğunu apaçık yeminle ifade eden ayetler. Evet, burada bu 5 ışığın 5.'sini de tamamlamış olduk. 3. şua başlığıyla devam edeceğiz inşallah. Kur'an'ın farklı özellikleri ve güzelliklerini paylaşmaya, hakkıyla Kur'an talebesi olma yolculuğunu sürdürmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak yollarımızı açık etsin, anlayışımıza güç kuvvet versin. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.